Define ve arkeolojiye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir video yapmak istedim sizlere. Öncelikle videomuza başlarken şunu da belirteyim. Arka plandan sesler gelebilir çünkü dışarıdayım arkadaşlar. Bana gelen sorular var. Sorulara cevap veremiyoruz, yetişemiyoruz yoğunluklardan dolayı arkadaşlar. Şu anda kazı çalışmalarına gidiyorum. Sabahın 7'si saat. Ve fırsat buldukça gelen sorulara cevap vermek istiyorum ki yığılmasın. Çünkü bayağı bir cevap veremediğimiz, dönüş yapamadığımız sorularımız oldu. Ama şu anda 2026'ya gireceğiz inşallah yakında. O zaman bir boşluğumuz olacak ve o zaman bütün gelen sorulara cevap vereceğim. Ama şu anda acil diye bir arkadaşımız var. Acil demiş. Ona cevaben şöyle bir video yapalım. Aynı zamanda hem ona cevap olsun hem de diğer arkadaşlarımıza da aynı şekilde soracak olan arkadaşlarımıza da bir cevap olsun diye video yapalım dedik. Masa başı videosu değil. Gerçekten de doğal hayatın içinden bir video oldu. İnşallah sizler için de faydası olur diyorum. Videomuzun konusu arkadaşlar eşkıya haritaları ve Volçan Voyvoda gerçeği. Şimdi şöyle söyleyelim. Milyon dolarlık kağıt parçaları mı yoksa zekice kurgulanmış bir oyun mu? Elinizde dededen kalma bir harita mı var? Ya da birisi Volçan'ın hazinesinin yeri bu kağıtta diyerek binlerce dolar mı teklif etti, istedi? O zaman arkadaşlar o kağıtla neden kendisi o kadar değerli olan o hazineyi almıyor da size veriyor? Çünkü %99 ihtimalle elinizde tuttuğunuz o şey bir hazine haritası değil, zekice kurgulanmış bir uydurma ya da o dönem devlet güçlerini şaşırtmak için bizzat eşkıyalar tarafından piyasaya sürülmüş ve yazılışından, mürekkebinden, şeklinden, kağıt malzemesinden tamamen orijinal olan ama aslında sahte ve tamamen yanlış yönlendiren bir belgedir. Günümüzdeki definecilerin yanıldıkları ve sonunda hüsrana uğradıkları asıl konu şudur ki malzeme aynı, kağıt aynı, parşömen aynı, yazı stili aynı, mürekkep aynı, kullanılan kalem aynı, içerisindeki semboller aynı, işaretlemeler aynı, ölçümler aynı ama tamamen farklı bir yer, tamamen farklı bir bölge olduğu için ve bu malzemenin aslında gerçekten de bir define haritası olduğu için buna aldanıyorlar. Ve sonunda da kaybediyorlar arkadaşlar. Yani aldanıyorlar, kaybediyorlar derken bu bizim için geçerli. Bugün Volçan Voyvoda, Topal Manol ve Pop Martin gibi isimlerin efsanelerini bir kenara bırakıp gerçek eşkıya mantığını konuşacağız inşallah sizlerle. Bir eşkıya tonlarca altını bir kağıt parçasına çizip cebinde mi taşırdı arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Yoksa da doğayı böyle devasa bir şifreli kasaya mı çevirirdi? Hazırsanız bu büyük sırrı çözmeye arkadaşlar başlayalım. Piyasada dolaşan harita yalanı olarak bir başlık altında bunları toparlarsak öncelikle acı bir gerçeği kabul edelim arkadaşlar. Piyasada elden ele dolaşan fotokopinin bile fotokopisi olmuş o haritaların, o kayıp kayıtlar kitaplarının neredeyse tamamı sahtedir arkadaşlar. Neden mi? Çünkü kağıt çürür, yok olur. Kaya, taş kalıcıdır. Eşkıya aptal değildir arkadaşlar. Ömrünü adadığı servetin haritasını bir yağmurda ıslanacak, yangında yanacak bir kağıda çizmez. Onların kağıdı doğa, mürekkebi murçtur. Şimdi Volçan Voyvoda gibi adamlar basit yol kesen haydutlar değildi arkadaşlar. Bunlar yarı askeri örgütlü yapılardı. Peşlerindeki Osmanlı zaptiyelerini yanlış yönlendirmek için bilerek sahte haritalar çizip sağda solda unutmuş gibi bıraktılar veya özellikle piyasaya sürdüler. Bugün sizin elinizde dolaşan haritalar belki de 200 yıl önce bir zaptiyeyi veya bir askeri tuzağa çekmek için çizilmişti. Kim bilir? Peki gerçek bir kayıt yok mu arkadaşlar diyeceksiniz ki. Var evet ama bu sizin bildiğiniz gibi işte çarpı işareti, x işareti, hazine burada haritası değil yani. Onu demek istiyorum.
Eşkıya sistemi hikayeli anlatım ve zincirleme işaret üzerine kurulmuştur her zaman. Bakın burası çok önemli. İyice dikkat edin. Eşkıya gömüsü tek bir noktada olmaz hiçbir zaman. Bir sistemdir bunlar arkadaşlar. Sizi belli bir bölgeye çeker. Örneğin işte Kudret Kalesi, Şeytan Deresi gibi diyelim, örnek vereyim. Sabit, değişmez noktaları kullanır. Bir şelale, asırlık bir çınar ağacı veya sarp bir kayalık diyelim mesela. İşaretler birbirini görür. Bir işareti bulduğunuzda o işaret size orayı kaz demez. Diğer işarete bak der. Bu 7-8 aşamalı bir bulmacadır arkadaşlar. Amaç, eğer olur da gerçekten de bir şekilde definenin olduğu yeri öğrenen veya bulan yabancının malı bulamaması, sadece sistemi bilen çete üyesinin çözebilmesi içindir. Şifreleme dili ve sembollerin anlamı diyelim. Gelelim arkadaşlar o meşhur figürlere. Kurtlar, ayılar, papazlar, bunlar sus olsun diye yapılmadı hiçbir zaman. Her biri bir mesafe, yön ve tuzak bilgisidir. Örnek vermek gerekirse kısa ve öz olarak topal ayı en meşhur işaret. Herkes topal ayıyı arar ama mantığını bilmez arkadaşlar. Kısaca yine değinmemiz gerekirse bu işin sırrı, ayının bir ayağı kırıktır veya eksiktir. Neden? Çünkü eksik olan parça yöndür arkadaşlar. Topal ayağın baktığı yöne veya o ayağın koptuğu tarafa gitmeniz gerekir. Mesafe, bazen de topal ayak yürüme zorluğunu simgeler. Yani hazine sarp, çıkılması zor bir yerdedir demektir. Kurt, gözcü ve tuzaktır. Kurt, eşkıya dünyasında tehlike ve dikkat demektir arkadaşlar. Sırrı da arkadaşlar, kurt işareti genellikle arkaya bakar veya tetiktedir. Bu şu demektir: geldiğin yere dikkat et, gözetleniyorsun ya da ikinci işaret arkanda kaldı, geçtin demektir. Kurt olan yerde genellikle tuzak olur arkadaşlar, bunu unutmayın. Kurt ağzı açık ise mağara girişini, eğer ağzı kapalı ise kapalı bir mahzeni temsil edebilir. Biraz da papazdan bahsedelim. Papaz arkadaşlar ilim, bilgi ve büyü o anlamdadır. Papaz veya rahip figürü anlaşıldığı gibi dini bir sembol değildir aslında arkadaşlar. Eşkıya sisteminde simya ve zehir anlamına gelir. Sırrı şudur: papazın olduğu yerde hazine genellikle tılsımlı, yani zehirli gaz ile tuzaklanmış veya çok zekice saklanmış bir mahzendir. Papazın elindeki asa, baktığı yön veya tuttuğu kitap mesafeyi verir arkadaşlar. Burası can alıcı nokta. İyice dikkat edin. Papaz varsa orada mutlaka bir aldatmaca vardır. Bunu unutmayın. Gerçek hayatta da böyle değil mi? Sizi sahte bir mezara yönlendirip asıl hazineyi ters istikamette saklamış olabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar, Volçan Voyvoda'nın hazinesi Balkanlardan Trakya'ya, oradan Karadeniz'e kadar her yerde aranıyor biliyorsunuz. İddia edilen miktarlar yüzlerce ton altın. Abartılı olsa da bu çetelerin büyük vurgunlar yaptığı tarihi bir gerçektir arkadaşlar. Ancak unutmamanız gereken şudur ki bu adamlar parayı tek bir yere yığmadılar. Yığmazlar. Siz de olsanız siz de yığmazsınız. Riski azaltırsınız, doğru mu? Onlar da aynı yaptılar. Kasa mantığıyla bölge bölge, parça parça gömdüler arkadaşlar. Ve bu gömülerin haritası kağıtta değil, arazinin coğrafi şekillerine kodlanmıştır. Bakın bunu unutmayın. Özetle dostlar şöyle söyleyebiliriz: elinizdeki kağıt haritalara, fotokopi kitapçıklara itibar etmeyin. Paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. Eşkıya işaretleri tek başına çözülecek basit resimler değildir. Bir geometri ve matematik ve aynı zamanda da mantık bilgisidir.
Bir topal ayı gördüğünüzde ayının kendisine değil eksik olan paçasına ve baktığı istikamete odaklanın. Definecilik efsanelerin peşinden koşmak değil arkadaşlar. Doğadaki izleri bilimsel bir gözle okumaktır. Unutmayın ki gerçek harita bastığınız topraktır. Doğru bilgiye ulaşmak hazineye ulaşmaktan daha değerlidir. Çünkü doğru bilgiye sahip olduğun an defineyi buldun demektir. En kısa zamanda ahanda buldum demeniz dileklerimle diyorum. Takipte kalın ve hoşça kalın.